Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün çok heyecanlıyım çünkü beni çok etkileyen bir gitarla sizleri tanıştıracağım. Sire markasının Larry Carlton'a dizayn ettirdiği Les Paul kasa L7 modeli. Daha önce Sire'dan harika gitarlar tanıtmıştık, Strat tanıtmıştık, Tele tanıtmıştık. Çok özel gitarlardı ama bu ondan da özel. Biliyorsunuz son zamanlarda Gibson'ın fiyatları ülkemizde can yakıyor. Alternatifi olarak da uygun fiyatlı, orta seviyede gitarlar bulmamız çok zor. Fakat Sire hem malzeme kalitesi olsun hem işçilik olsun harika bir gitar üretmiş ve tonu muhteşem gitarın. Bu gitarı sahnede birkaç kere kullandım. Canlı yayınlarımızda kullandık. Hatta Aytek Akçakaya Instagram sayfasına giderseniz bu canlı yayınlara da ulaşabilirsiniz. Gitara kısaca bayıldım ve size bugün bu gitarı en ince ayrıntısına kadar anlatmayı düşünüyorum. Sire markasını ülkemize getiren Senkop Müziğe teşekkür ediyoruz bu gitarı bize ulaştırdıkları için. Ayrıca kendilerinden harika bir indirim kuponu aldım. Hem mağaza bağlantısını hem indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. İlgilenen dostlarım varsa bakabilirler. Kanalımızın teşekkür butonu aktif oldu. Gitar içeriklerinden kanal büyütmek çok zor biliyorsunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. En güzel desteği teşekkür butonu ve katıl butonuyla yapabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu muhteşem gitarı teknik özellikleriyle tanımaya başlayalım. Evet, uzun zamandır bir Les Paul kasa gitar tanıtmamıştık ve karşımızda Sire'ın üretmiş olduğu Larry Carlton L7. Şimdi orta segmentte bir gitar olduğunu belirtmem lazım. Fakat üst segment gitarlara göz kırptığını da söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz Gibson son zamanlarda sıkıntıda, çok yüksek fiyatlı traditional gitarlar üretiyorlar. Fakat Sire gibi firmalar Gibson gibi firmaları zorluyor. Çünkü çok kaliteli Les Paul kasa gitarlar üretmeye başladılar. Ve insanlar da fiyat performans açısından tercih edebiliyor bu gitarları. Ülkemizde de gerçekten bir Gibson Les Paul almak son derece maliyetli. O yüzden Sire gibi markalara yönelebilirsiniz. Bu gitarın bugün anlatacağım özelliklerinden sonra sizin de aklınızı çelecektir. Fakat bu fiyatlara da çıkamıyorsanız daha önce Aria Pro bir Les Paul kasa gitar tanıtmıştık. Kartlar kısmına bırakıyorum. Dilerseniz o gitarın da tanıtımını inceleyebilirsiniz. Evet, kasamız Les Paul Single Cut. Single Cut ne demek? Gördüğünüz gibi burada bir kesim var. Double cut olursa bu kesim iki tarafta da oluyor. Single cut'larda tek tarafta oluyor. PRS gibi gitarlarda double cut olabiliyor. Ama Les Paul kasalarda genellikle single cut. Sire bu gitarı Larry Carlton'a dizayn ettirmiş. Larry Carlton Amerikalı bir gitarist. Jazz ve fusion gitaristi. Daha önce Sire hakkında ve Larry Carlton hakkında detaylı bilgi vermiştik. Markayı merak edenleriniz varsa Sire'ın Strat kasa tanıtımını kartlar bölümüne bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi donanımında, malzeme seçiminde, kasanın kesiminde, manyetiklerin türünde hep Larry Carlton etkili oluyor. Ve tüm bu özellikleri kombine ederek harika bir gitar ortaya çıkarmışlar. Hemen kullanılan ağaçlara gelelim. Kasamızda maun ağacı var. Zaten Les Paul'ların bir klasiğidir maun. Kapakta sert akça ağaç mevcut. Sapımız da maun. Klavyemiz ise abanos. Tabii ki bu beyaz versiyonu olduğu için beyaz boyadan dolayı akça ağacı göremiyoruz. Fakat bu gitarın farklı renk seçenekleri de mevcut. Mesela Transparent Blue var. Şeffaf mavi. Tobacco Sunburst var. Gün doğumu diyebiliriz belki buna. Bunlarda alevli akça ağaç kapağı görebiliyoruz ve desenleri, renkleri son derece başarılı. Ayrıca siyahı var bu gitarın. Bir de gold top var, altın sarısı. Onları da tercih edebilirsiniz. Gitarın süslemeleri de son derece güzel. Şeritlerde siyah beyaz süslemeleri görebiliyoruz. Ayrıca yanda fil dişi süslemeler var. Bu fil dişi süsleme sapta devam ediyor ve kafa kısmında da bulunuyor. Bu arada pena muhafızımız var. Bu da fil dişinden. Sapa gelecek olursak maun üzeri abonos klavyemiz var. Sapta çok önemli bir geliştirme var. Buna edgeless deniyor. Kenarsız, köşesiz diyebiliriz. Bu Sire'ın patentli bir uygulaması. Sapımızın sınırları tamamen oval şekilde. Yani bir sınır yok diyebiliriz. Harika bir işçilikle oval hale getirilmiş. Ve tabii ki perdeler de oval bir şekilde tıraşlanmış. Çalım son derece rahat. Özellikle baş parmakla yukarıda akor bastığımız zaman, tuttuğumuz zaman bu kenarın yumuşak olması son derece rahat hissettiriyor. Gitarın sapı elimize harika bir şekilde oturuyor. Hızlı hareketlerde perdeler hiçbir şekilde elimize batmıyor. Gitarın parlak bir cilası var. Fakat sap kısmında daha mat bir uygulama yapılmış. Hatta sap ile gövdenin birleşim noktasına bakacak olursak gövdenin
daha parlak, sapın daha mat olduğunu görebiliyoruz. Bu bence çalım konforu için de iyi. Çok fazla kaygan olsaydı gitar oturaklı olmayabilirdi. Les Paul kasalarda bend almak çok önemli. Tuşe çok önemli. Sap kayganlığını harika bir şekilde ayarlamışlar. Tabii ki 22 perdemiz var. Les Paul standart olarak genellikle 22 perde yapılır. Perdelerimizde ise orta jumbo kalınlığı seçilmiş. Tuşe için, kavramak için son derece başarılı perdeler. Ve perdelerdeki ovalleme, işçilik, yeni değinmek istiyorum. Gerçekten son derece başarılı. Pozisyon işaretlerimiz beyaz sedeften yapılma. Gördüğünüz gibi süsleme malzemeleri de son derece kaliteli malzemelerden seçilmiş. Ve üst eşiğimizde kemik. Üst eşiğin plastik olmaması, kemik olması son derece iyi bir tercih. Kemik üst eşikler gitarın sound'una da katkıda bulunuyor. Evet, set neck yani gitarımızın sapı gövdeye yapıştırılmış. Herhangi bir vida yok. Les Paul tarzı kasalarda sap gövdeye yapıştırılarak imal edilir. Vida olmadığı için de ton aktarımı çok daha doğaldır. Ve bu da Les Paul kasaların zaten sustain'inin yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesidir. Tabi Sire burada traditional Gibson Les Paul kasalardan farklılık yaratmış ve Helness deniyor buna. Biz topuksuz kesim diyebiliriz. Sapta ve gövdede harika bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu da çalım kolaylığı sağlıyor. Alt perdelere indiğimizde gövde kesimi bizi engellemiyor ve alt perdeleri son derece kolay bir şekilde çalabiliyoruz. Sire bunu da düşünmüş ve modern bir kasa tasarımı dizayn etmiş. Kafaya gelecek olursak burada da harika bir tasarım bizi karşılıyor. Larry Carter'ın imzasını görüyoruz. L7 modeli ve Sire logosunu görüyoruz. Hepsi son derece şık ve premium hissettiriyor, kaliteli görünüyor. Ve asıl güzelliği arkasını çevirince görüyoruz. Farkındaysanız kilitli burgularımız var. Bunlar Sire markasının akort mekanizmaları. Bunlarla tel değiştirmek son derece kolay ve pratik. Aynı zamanda arkadan sıktığımız için akort kaçırma olayı da minimuma iniyor. Köprüye gelecek olursak klasik tünomatik bir köprümüz var. Gördüğünüz gibi bendeki modelde altın kaplama, manyetikler olsun, köprü olsun, akort burguları olsun. Diğer renklerde krom kaplamalarda bulabiliyoruz. Fakat beyaz renge altın kaplamanın çok yakıştığını söyleyebilirim. Gitarın beyaz rengi, altın kaplamaları, abonos son derece koyudur. Onun siyah rengi, manyetiklerin etrafındaki siyah kutuları, pena korumamızın siyahlığı, düğmelerimizin, potanslarımızın siyah rengi gitarı görsel açıdan harika bir hale getiriyor. Diğer renk seçeneklerinin de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim ama beni en çok etkileyen beyaz modeli oldu. Elektronik aksama geçecek olursak manyetiklerde Larry Carter'ın dizayn ettiği klasik Les Paul manyetiklerini görüyoruz. 2 tane humbucker manyetiğimiz var. Bunlar Alnico 5 manyetikler. Manyetikler hakkında eğer ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Alnico 2 nedir, 5 nedir? Harika bir manyetik bölümümüz var. Onu da kartlar bölümüne bırakıyorum. Tabii ki 3 yollu bir switch'imiz var. Köprü, sap manyetiği ortaya getirdiğimizde de 2 manyetiği birden aktif hale getirebiliyoruz. Farklı markalarda orta segmentteki Les Paul kasalarda genelde push pull da oluyor. Ve bu push pull sayesinde manyetikleri single hale getirebiliyoruz. Fakat Sire böyle bir güncelleme yapmamış. Bu klasik Gibson Les Paul'lardaki gibi 2 tane volüm kontrolümüz var, ses yüksekliği kontrolümüz var. 2 tane de ton kontrolümüz var. Bunlarla manyetiklerin sesini ve tonlarını kontrol edebiliyoruz. Gitarın arkasında elektronik aksamın bulunduğu kapakları da görebiliyoruz. Bunların vidaları bile altın rengi seçilmiş. Kasanın arkasına baktığımızda buradaki oyukluk haricinde herhangi bir oyukluk yapmamışlar. Bazı gitarlarda vücudumuza dayanan kısmı da kesiyorlar. Fakat Larry Carter Les Paul modelinde arkayı düz tutmayı tercih etmiş. Belki de daha fazla ağaç, daha fazla sustain diye düşünmüş olabilir. Şimdi dilerseniz gitarın biraz da tonlarını duyalım, sesini duyalım ve sustain'inin ne kadar başarılı olduğunu, tonunun ne kadar dolgun olduğunu da siz kendi kulaklarınızla duymuş olun. Şimdi sırasıyla köprü manyetiği, 2 manyetik aynı anda ve sap manyetiği şeklinde clean tondan başlayacağız. Ardından yavaş yavaş tüp screamer açacağız. Gain'li amfilere geçiş yapacağız ve gitarın tonlarını beraber dinleyeceğiz. Şu an bir Vox amfiye bağladığımızı düşünün. Köprü manyetiğinden başlıyoruz clean tonlarla. Ortaya geliyorum. 2 manyetik.
ve sap manyetiği. Şimdi bir tüp screamer açalım. Yine Vox amfimiz olduğunu düşünün. Önde tüp screamer var. Ortaya getiriyorum 2 manyetik birden. Ve sap manyetiğimiz. Şimdi kompresör açtım. Birazcık efekt verdim. Biraz arpej tarzı takılalım bakalım. Köprü manyetiyle başlıyoruz. İki manyetik birden. Ve sap manyetiği. Şimdi biraz daha gain'i düşük kirli bir amfiye geçiş yapalım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Köprü manyetiğiyle başlıyoruz. Şimdi iki manyetik aynı anda. Bir de sap manyetiğini deneyelim. Şimdi ise gain'i son derece açık, içerisinde efektler bulunan, hatta önünde tüp screamer bulunan bir ton açıyorum. Bakalım solo performanslarımızda gitar nasıl tepkimeler veriyor. Köprü manyetiğinden başlıyoruz yine. Ortaya getiriyorum. İki manyetik aynı anda açık. Ve sap manyetiğine getiriyorum. Bir de öyle çalayım. Sanırım gitarın arka sustain'ini de duymuş olduk. Çalmışken şunu dile getireyim. Son derece güçlü bir gitar. Manyetikleri son derece güçlü. Bu gitarı çılgınca öttürebilirsiniz ve sustain'i bu güzel feedback'e güzel bir şekilde alabilirsiniz. Zaten konserde ben çıldırdım bu gitarla. Çok güzel doğal feedback'lere düşüyor. Böyle bir örnek verebilirim. Gitar sürüp götürüyor tonu. Nota uzayıp gidiyor duyduğunuz gibi. Pik harmonikleri de inanılmaz güzel alıyor gitar. Ben gitara aşık oldum diyebilirim. Bir de dilerseniz bir backing track açalım. Üzerine bir şeyler çalayım. Bir de öyle dinlemiş olun gitarı.
Hiçbir yerinde cızlama bızlama yok. Gitarın her noktası eşit derecede stabil ve çalım kolaylığı son derece iyi. Notayı nerede bırakırsam bırakayım döngüye giriyor. Gerçekten bu fiyat aralığında tavsiye edeceğim en iyi Les Paul kasa gitarlardan bir tanesi. Dilerseniz şimdi kapınaşa geçelim. Evet, Sir Larry Carlton L7 modelini nasıl buldunuz? Les Paul kasa gitarları seviyor musunuz? Les Paul kasa gitarlar arasında tercihleriniz nelerdir? Hiç Sir gitarına sahip misiniz? Bu gitara sahip misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu gitarı bize yollayan Senkok Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bir indirim kuponu aldım. Mağaza bağlantısı ve indirim kuponunu açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. İlgilenen dostlarıma ve alacak olan dostlarıma şimdiden hayırlı olsun. Kanalımızı büyütmek için desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen beğen butonunu kullanalım. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini de açalım. Teşekkür butonu ve katıl butonuyla maddi olarak da kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca harika sosyal ağlarımız var. Bu sosyal ağlara da takiplerinizi bekliyoruz. Discord sunucumuza katılımlarınızı bekliyoruz. Hepsinin bağlantısı açıklamalar kısmında mevcut. Dostlarım, yeni tanıtımlarda, yeni videolarda, yeni derslerde, yeni canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi? Koç gibi kalın. Görüşürüz.